Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro, tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atın arkadaşlar. Bir yorum yazın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bunlar benim için bir destektir. Lütfen beğeni atmayı unutmayın ve abone olun. Arkadaşlar bugün altın anahtardan çıkan bütün komutanları inceleyeceğiz ve en önemli ve en iyi komutanlar hangisidir veya hatta KK1'de hangileri gerçekten çok fazla bir değeri var diye düşünüyorum. Hepsini bunları teker teker bu videoda size söylüyorum. Tabii ki önceden yani önceki videoları her neyse hepsini bir köşeye bırakın. Çünkü 2025'te çok büyük bir güncellemeler geldi Rise of Kingdoms'un hakkında ve bu güncellemeler çok şeyi değiştirdi. Örnek veriyorum. Komutan takası geldi. Komutan takası geldiğinden artık KK1 ve KK2'deki komutanlar çok fazla değer kazandı. Bu değer kazanma sebebiyle biz KK1'de bir komutan yükseltiyoruz veya hatta altın anahtarlarla yükselecek. Tabii ki bir yere kadar, yani bir yere kadar altın anahtardan çıkacak. Çünkü 1500 günlük 1700 günlük bir hesap olarak benim birkaç tane komutanım sadece fullendi ama oldukça önem aldı. Bu önem aldığından, yani altın anahtardan önem aldığından bu manaya gelmiyor siz altın anahtarları cevherle de satın alın. Çünkü bunu kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edemiyorum size. Ve bu çok büyük bir yanlış veya çok büyük bir hata olacak. Geçelim. Şimdi burada altın anahtardan, altın sandıktan neler çıkacak? Yani altın anahtarlardan. Burada altın sandık ödülleri var. Buradaki bir örnek komutanlarımız var. Örnek veriyorum. Julio Caesar, Frederick, Cao Cao, Martel, Elcid, Kleopatra, toplama komutanı, Seondok, toplama komutanı, İşiler, toplama komutanı ve dikkat çeken bir ikinci Mehmet var burada. Veya hatta Mulan veya hatta Ragnar veya hatta Totmeus, Piros ve Sayaç. Bu komutanların tabii ki altın anahtarlardan çıkan bütün komutan var. Yani 10 tane altın kafa çıkıyor, 10 tane kafa çıkıyor ve komutan direkt elinize ulaşacak veya hatta tek tek çıkacak arkadaşlar burada veya hatta mor komutanlar. Tabii ki bunlarla ilgili artık yeni oyuncular çok fazla önemi kalmadı. Çünkü yeni oyunculardan arkadaşlar bir etkinlik var ve orada bütün komutanları size açtıracak ve buradan gelen komutanlar sadece bir ekstrem olarak veya daha fazla altın kafa elde etmeniz önemlidir. Şimdi burada arkadaşlar eğer ki birkaç tane komutanı direkt devre dışı bırakılır. Yani bu komutanlar tabii ki bazı yerlerden iyidir. Örnek veriyorum Julio Caesar. Julio Caesar gerçek hayatında çok çok iyi bir komutan ama açık alanda veya hatta KVK1'de veya hatta KVK2'de bir free to play ya az para harcayan veya hatta çok para harcayanın yarayabileceği bir komutan değildir. Bunu size söyleyeyim. O yüzden bu komutana kafa basmaktan veya her şeyden vazgeçin. Bunu size söylüyorum. Becerileri ya hatta becerileri ne kadar önemli olduğunu, iyi olduğunu hiçbir önemi yok. Çünkü çok iyi bir değil, iyi bir komutan değildir KK1 için. Frederick can basacak bir komutandır ama inanın ki bu komutan size hiçbir şey yaramaz. Sonraki komutanımız Cao Cao'dur. Cao Cao güzel bir komutandır. Aslında farm kesmesi için o kadar hızlı ki size anlatamam. Ama bir oyuncu KK1'de bu komutana kafa basmaktansa yani kafaları biriktirip veya başka bir komutanı basması çok çok daha önemlidir. Çünkü sadece farm kesiyor. Açık alanda çok fazla bir işe yaramaz birinci komutan olarak kullanırsınız. Tabii ki bu komutanı Baybars'ın arkasında kullanabilirsiniz. 5-1-1-1 olarak da çalışmak üzere bu komutanı kullanırsınız. Ama sonraki komutanımız veya hatta KK1'in ve KK2'nin yıldızlarından birisi. Bedava bir komutan. Gerçekten açık alanın hakimi KK1 için Charles Martel'den bahsediyorum. Charles Martel oldukça iyi bir komutandır arkadaşlar. Yani bu Charles Martel'in artık elindeki her neyse arkadaşlar ben hala ve hala mesela bu komutanı kullanıyorum arkadaşlar. Size böyle bir şey izah edeyim. Bu komutanın birinci becerisi doğrudan hasar faktörü 1200 veriyor. Ve hasar bonusu da %30 var. İkinci becerisinden bahsedersek bu komutan piyade birimleriyle %20 tabii ki bu uzmanlıkla yani uzmanlığı açarsınız. Yoksa %15 bir savunma ve %20 bir sağlık ve %21 intikal hızı artışı kazandırıyor. Genel olarak da normalde %15-15 sadece savunma ve sağlık kazandırıyor. Eğer ki uzmanlığı olmadan yani bütün becerileri fulletmeden. Üçüncü becerisi neredeyse garnizonda. KVK1'de ve KVK2'de çok büyük bir garnizonda çok büyük bir işler başardı bu komutan ve oldukça büyük bir işler yapacak. Hem açık alanda hem garnizonda bu komutan üçüncü becerisi de önemlidir. Dördüncü becerisi bu komutanı hatta artık fetih sezonda ya KVK 3'ten sonra
çok fazla bir değer kazandırıyor. Tabii ki Muza buff'ı ile beraber. Muza buff nedir? KVK 2'den sonra anlarsınız arkadaşlar. Ve sonraki videolarda eğer ki bu videoyu beğeni atarsınız ve abone olup görebilirsiniz. Muze nedir? Üçüncü ve dördüncü becerimizde karşı saldırı hasar bonusu %30. Yani bir düşman bu komutana saldırı yaparsa bu komutan kendi kendine o düşmana bir saldırı gerçekleştirecek. Ve karşı saldırı gösterecek bu düşmana. Ve %30 bir değer kazanıyor. Bu oldukça büyüktür. Tabii ki uzmanlığı ile beraber bu komutan %20 savunma, %20 sağlık ve %20 intikal hız artışı kazandıracak size. Ve bu oldukça önemlidir arkadaşlar. Bu komutan altın anahtardan bence neredeyse en iyilerden birisi. Yani eğer ki bir kişi KK1'de piyade oynamak istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle bu komutanı ben öneriyorum. Yani kafa basarsınız da KK1'de iş yapar. En azından 5-5-1-1 başlayabilirsiniz. Veya hatta 5-5-1-5 olarak açık alanda inanılmaz bir işler yapacak. Sonraki komutanımız yani burada en değerlisi Charles Martel'dir. Diğer komutanlar o kadar değerli değildir ona göre. Diğer komutanımız Elsid'dir. Elsid okçu bir komutan. Validen çıkan bir komutandır. Ama oldukça başarısız bir komutan oldu. Tabii ki bazı insanlar valide çıkartabiliyor. 180 kafa birincilik ya 90 kafa ikincilik alırken bu komutanı alacaklar. Charles Martel de aynı şekilde. Tabii ki validen geliyor. LCD yükseltecekler. Ama bu komutanı herhangi bir şekilde altın kafa basabilecek bir potansiyelde değildir. Sadece KK1'de iş yapıyor. KK2'de hatta KK1'de de iş yapmaz. Çünkü ondan çok daha güzel ve çok daha güçlü komutanlarımız var. Örnek veriyorum YSG. Tabii ki altın anahtardan çıkmaz. Ama altın anahtardan çıkan başka bir okçumuz var. Onu size söylüyorum. O yüzden LC'de herhangi bir şekilde altın kafa basmayın veya hatta hiçbir yatırım yapmayın bu komutanda. Sonraki komutanlarımız 3 tane toplama komutanı. Kleopatra, Seondok ve Ishida. Bu komutanlar kendi kendilerine birçok etkinlik var. 100 tane altın, 100 tane kafa veriyor ve bunların da tabii ki değiştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum burada geldiğimiz arkadaşlar benim burada 1 ton sandığım var. Yani bu sandıklar sadece bu komutanla ilgili arkadaşlar. Size hemen gösteriyorum. Burada 928 tane sandığım var. Yani istediğim zaman bu komutanlara kafa basabiliyorum ve hiçbir şey de değişmez. O yüzden arkadaşlar bu komutanlara yani bu 3 tane komutana kafa basmak çok büyük bir yanlış olacak arkadaşlar. Sonraki komutana bakarsak Mehmet. İkinci Mehmet KK1'de gerçekten bir inanılmaz bir komutandır. Hatta KK2'de de şehir rallisi birçok oyuncu bu komutanı kullanıyor. Ama şehir rallisi arkadaşlar. Ve açık alanda da alan hasarı vurduğu için birçok popüler. Türk oyuncular bu komutanı baya sever ve bayılır. Ama bir yanlış yapmayın. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Mehmet'i kafa basmak büyük bir yanlışınız olabiliyor. Tabii ki artık bir yanlış değildir. Mehmet'i fullleyebilirsiniz. KK1'de KK2'de kullanabilirsiniz. Ama o performansı Martel gibi ahım şahım bir komutan bir beklentiniz olmasın. Çünkü Martel'in karşı saldırı hasarı veya hatta diğer statları çok daha yüksek. Şimdi ben size böyle bir şey izah edeyim. Arkadaşlar Mehmet'im var benim. 26 seviye 5-5-4-5 ve kendi kendilerine bu komutan fulleniyor. Birinci becerisinden bahsedersek 1150 tabii ki hasar faktörü vuruyor ve 700 de ek hasar faktörü. Bu beceri gözetme küllerine ve şehir garnizonu fazladan doğru hasar veriyor. Yani şehir rallisiyle o yüzden 1150 de açık alanda çalışacak. Ve burada Martel'de 1200 ya 1400 vurarak çok daha fazla. Ve burada ikinci becerisi saldırı bonusu arkadaşlar %20 ve beceri hasar bonusu %20. Demek ki beceri hasarını yükseltecek. Ve bu komutan iş yapar. Üçüncü becerisi tamamen şehire vuruyor. Şehirde de 1000 hasar faktörü, ek hasar faktörü var ve dördüncü becerisi birim kapasite bonusu %10 ve seferberlik ordu birim kapasite bonusu da %10 verecek. O yüzden bu komutan biraz daha popüler olmuş. Oyuncular, Türk oyuncular için veya hatta yabancı oyuncular. Ama burada dikkatiniz çeken alan etkili. Alan etkili yelpaze şeklinde bir şekilde vuruyor arkadaşlar. Ama yine de o kadar güçlü değildir. Ve sonraki becerisi 5 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Yani burada 1150 vururken burada 1350'ye yükselecek arkadaşlar. Ve bu kadardır yani. Mehmet açık alanda iş yapıyor. Alan hasarı varken arkadaşlar bu komutanı popüler yapabiliyor. Ama açık alanda veya hatta yatırım tavsiyesi olarak ben asla ve asla size söylemem. Kendi kendine yükselebilir, kendi kendine zamanında kullanabilirsiniz. Mulan bir buffer komutan yani diğer kıtalara daha fazla bir buff veriyor. Ama bu komutanın da tabii ki açık alanda size herhangi bir fayda KK1'de sağlanamaz. O yüzden bu komutanı uzak durun. Sonraki komutanımız Ragnar Lodbrok.
Ragnar piyade bir komutan olarak gelmiş ve direkt Richard'ın counter'ı. Richard'ın counter'ı ne demek? Yani Richard'ı çok daha hızlı bir şekilde eritebiliyor. Ve bu yüzden bu komutan biraz dikkat çektirebiliyor. Tipinden dolayı belki. Belki alan hasarı, belki becerilerinden dolayı olabiliyor. Ama ben bu komutanı pek bir şey ifade etmez benim için. Komutana bakarsak bu komutan 4 kıta saniye 4 saniye bu komutan kıtası 4 saniye boyunca %30 hasar bonusu ve %15 hasar düşüşü var arkadaşlar. İkinci becerisinden bahsedersek, birinci becerisi tabii ki etkin beceri burada. İkinci becerisinden bahsedersek %20 saldırı bonusu ve iyileştirme düşüşü %40. Yani bu komutan Richard'ı daha fazla eritebiliyor. İkinci becerisinin yüzünde. %40 iyileştirme düşüşü oluyor. Richard çok fazla iyileştirme olduğu için bu komutan baya böyle yapacak ve %10'da 3. becerisinden %10 hasar bonusu var. Dördüncü de birim kapasite bonusu %10 ve seferberlik ordu birim kapasite bonusu da %10 veriyor. Ve tabii ki uzmanlığı ile beraber bu komutan kıtası 5 saniye boyunca, yani 4 saniye boyunca %15 veriyor da burada 5 saniye boyunca %10, %20 daha az hasar alır ve %40 daha çok hasar verir. Ama bu komutanı popüler yapan değildir arkadaşlar. Yani burada bu komutanlara kafa basmak herhangi bir şekilde olmuyor. Sonraki komutanımız Thutmose. Okçuların altın anahtardan çıkan, bence KYK1'in altın anahtardan çıkan en iyi komutanı Thutmose diyebilirim arkadaşlar. Thutmose çok daha fazla iyidir yani LC'den. O yüzden Thutmose'u eğer ki bir kişi okçu oynamak istiyorsa kafa basmayabilir. Ama 5-5-1-1 yaparak veya hatta 5-5-5-1 yaparak altın anahtardan çıkarsa tabii ki kullanabilirsiniz. Ama yine de ben KYK1'de YSG chart'tan gelen bir komutanı buna 1000 kat daha fazla değer veriyorum ve YSG fulllemesi bence her türlü daha iyidir. YSG'yi nasıl kullanabiliriz derseniz arkadaşlar Hermen ile beraber, Kosonoki ile beraber veya hatta 5-5-1-1 Thutmose ile beraber çok daha iş yapar. Sonraki komutanımız ve yıldız. Gerçekten piyadelerinin güçlü gösterdiği KVK 1'dir arkadaşlar. KVK 1 Martel var, Richard var. Burada Pyros da gelmiş. Pyros inanılmaz bir komutandır. Pyros Martel ile beraber neredeyse bütün komutanları, altın anahtardaki komutanları devre dışı bırakıyor. Ve Pyros oldukça güçlüdür. Pyros'a geçelim ve Pyros'a biraz daha inceleyelim. Yani bu komutanı hem altın kafa basabiliyorsunuz hem de altın anahtar. Ama yine de söylüyorum, Martel çok daha iyidir. Yani Pyros her ne kadar güçlü olsa da Martel Fetih sezonunda da Muzabafi ile beraber gerçekten başarılı bir işler çıkartmış. Burada birinci becerisi doğrudan hasar faktörü veriyor 1400. Gayet güzel. Ve bu komutan kıtası sonraki 3 saniye boyunca %20 normal hasar bonusu var. Oldukça güzel. İkinci becerisinden bahsedersek bu komutan piyade birimlerinin %10 sağlık ve %15 intikal hızı artışı kazanıyor. Ayrıca birlik bölgesinin dışındayken kıtası %20 daha fazla normal hasar verir. Oldukça ikinci becerisi de güzeldir. Ve üçüncü becerisinden bahsedersek bu komutan kıtası haritadayken komutan piyade birimlerini %20 piyade saldırı bonusu veriyor ve kıtası her temel saldırı başlattığında %10 ihtimalle 3 saniye boyunca gelen hasarı hemen bir kalkan açıyor. Kalkanı da 500'dür. Üçüncü becerisi de oldukça güzel. Ve dördüncü becerisi tabii ki ordu şefi yükseltme ön izlemesi, beceri hasar düşüşü %20 ve hasar bonusu da %10 veriyor. Ve uzmanlığı ile beraber bu komutan kıtası her temel saldırı hasarı aldığında %10 ihtimalle saldırı tarafın saldırısını 3 saniyeliğine %30 düşürür. Bekleme süresi 8 saniye. Bu komutan hem garnizonda hem açık alanda bir canavardır arkadaşlar. Yani piyadelerin artık seçim yapıyor. Martel mi, Pyros mu? Gerçekten o kadar güçlü bir komutan olduğunu ben iddia edebiliyorum. Yani bir piyade eğer ki Pyros'u altın anahtardan fazlasıyla çıkartabiliyorsa açık alanda da bu komutanı rahatlıkla kullanabiliyor arkadaşlar. Yani burada demek istediğim şey bu. Altın anahtardan çıkan bu komutanlar. Ve sonraki yeni gelen komutanımız Sayaçkak. Sayaçkak bir okçu komutanı. Rally komutanı. Güçlü bir komutan. Ama okçu bir komutanda bu altın anahtardan çıkan, eğer ki 3 tanesinden bakarsam okçudan El Cid mi, Thutmose mu veya hatta Sayaç, ben kesinlikle Thutmose öneriyorum. Piyadelerden Martel, Pyros'tan eğer ki ben birisi seçiyorsam Martel seçiyorum. Çünkü onu eğer ki hatta bir komutanı değiştirmek istemesem ve altın anahtardan çıkarsa Charles Martel'i tercih ediyorum. Ama Pyros da oldukça inanılmaz güzel bir komutanı size söylüyorum. Peki Mehmet mi yoksa Ragnar mı? Mehmet'i tavsiye ediyorum. Ama herhangi bir şekilde altın kafa basacağım ve KVK1'de zevkini yaşayacağım bir komutan değildir. Çünkü üzüleceksiniz arkadaşlar. Ve burada demek istediğim şey bu. Artık burada Cao Cao'ya kafa basamazsınız ama altın anahtardan
Çıkan en iyi komutan süvariden tabii ki tek süvari perçemdarı burada Cao Cao'dur. Piyadelerden Martel ve Piros inanılmaz bir perçemdardır ve okçulardan tabii ki Tutmos kesinlikle ve kesinlikle mutlaka gereken bir komutandır. Yani burada eğer ki birisine 60 seviye yaparsınız ya, hatta ben YSG'yi sevmiyorum, Tutmos basacağım derseniz bu komutanı kullanabiliyorsunuz. Ama benim önerdiğim komutan KK1'de YSG'dir artık. Ama altın anahtardan sırf çıkan 5-5-1-1 yapan bir komutanı arıyorsunuz. Tutmos kesinlikle olabiliyor. Ve diğer komutanlara kesinlikle ve kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Bu komutanlar sizin hiçbir şeyinize yaramaz. Kesinlikle ve kesinlikle bunu binlerce defa daha söyleyebilirim. Arkadaşlar umarım komutanların burada ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Eğer ki anladıysanız ve beğendiyseniz kesinlikle oyunu ya kesinlikle bu videoyu bir beğeni atmayı unutmayın. Lütfen bir yorum yazın. Siz hangi komutanı düşünüyorsunuz? Yorumlarınız da benim için bir destektir. Abone olursunuz tabii ki bu çok çok daha makbule geçer ve ben çok çok sevinirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video, başka bir yayın için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.